Evet, bugün de Kitchener'da bulunan Şiroğlu'nun Road üzerinde yer alan mezarlığa geldik arkadaşlar. Burada mezarlıkta gördüğünüz üzere Hristiyanlık dinine inananların bulunduğu mezarlar da var. Aynı zamanda bu mezarlık içinde Müslümanlara ait bir bölüm de söz konusu. Gördüğünüz gibi mezarlıklarda arkadaşlar sadece taşlar bulunuyor. İsim ve diğer bilgilerin yer aldığı. Burası da Hristiyanlara ait bakın. Hemen onun ardında Müslümanlara ait mezarlar yer alıyor. Ben de uzun zamandır buraya gelip bir bakmak istemiştim. Bir 15 dakikalık vaktim var. Bu arada mezarları ziyaret etmek istedim. Özellikle burada vefat eden Müslümanların mezarlarını görmek istiyorum. Mezarlıklar böyle temiz arkadaşlar. Çiçekler koyulmuş bakın. Tabi bu dönem Noel olduğu için Hristiyanlar için de özel bir dönem. Onlar da gelip mezar ziyareti yapıyorlar. Çiçekler, yeşil bitkiler, ağaçlar koyulmuş. Özellikle işte çam ağaçlarını görüyorsunuz burada. Çam ağaçları özellikle yılbaşında tercih ediliyor Hristiyanlar tarafından. Burada bu taraftakiler de yine Hristiyan mezarlığı. Şuradan sonra şu ilerideki kısımda Müslümanlara ait mezarlıklar söz konusu. Orada bizim de tanıdığımız yine Arnavutlardan vefat edenler var. Bu vefat edenlerin bazılarını ben de şahsen olmasa da burada yakınlarından tanıyorum. Bakın şu yeşil tabelalı olan kişi Melisa Merdan. 1973 ve 2023 yılları arasında yaşamış. Türk anladığım kadarıyla ya da Türkiye'den. Yine arkada Sabiha Kunalic, Becleri, Arnavutlar da var arkadaşlar burada. Örneğin Nusret Silova, diğer Arnavut gördüğüm kadarıyla. Yine Bolic, Nevzori, Zükeyir. Yine arkada Profesör Doktor Goncay Hüseyin yazıyor. 1936-2022'de vefat etmiş. Şurada Zekir Zik, Süleymani. Burada Neshat Meleka, Süleymanovski, Süleymani, Saciri, yine Sacir Selmani, Boruçeviç, Haj Musa de Mustafa Darüsselam'da doğmuş, Kitchener'da olmuş Müslüman yine. Arkada Hodzic, evet, vefat eden başka bir Müslüman din kardeşimiz. Bakın burada Kulafiler var. Kulafileri ben tanıyorum. Lafovski soyadlı Arnavutlardan. Yine Elmazovski. Tabi bunlara duamızı okuyacağız biraz sonra. Şöyle bir gezdirip göstermek istemiştim. Arifi ailesi. Evet, Kulafi, Nafi ve Nadire. Kulafi aileleri burada. Yine burada Pirçiç, Vahit ve Smila, Niyaz ve Ebija fotoğrafları da varmış. Yumani. Arka tarafta yine Tevide Zimberi. Tek tek okuyorum. Ostres'ten, ki Ostres bizim köyümüz. Bizim ailemiz de Ostres'ten gelme. Mestan
Kulafi. Yine Kulafovski ailesinden. Mestan Kulafi. Evet, burada Zila ve Rusti. Yine Kulafovski ailesinin yine. Basri ve Lütfiye, Sabriye, Fici. Bakalım. Burada Kraja, Kadriye, Cafo ve Kutupuşon. Love Prince demiş. Cano Vukovic. Yine Süleyman Klokic, Ethem İrişkic. Tek tek isimlerini okuyorum. Burada da 13 yaşında vefat eden Gashi ailesinden vardı. Azize isminde bir kızımız var. Allah rahmet etsin hepsine. Allah mekanlarını cennet etsin. Şu taraflarda da var mı bilemiyorum. İleriye doğru gidersek yine bakabiliriz. Fotoğrafı da orada geçeceğim. Burada tabii işaretlenmiş alanlar var. Şurada bir hilal sembolü yapılmış. Ona bakayım kime ait. Onu da şey yapıyorum. Buna baktık bilmiyorum. Hacriz A. Kozani. Yine Arnavut anladığım kadarıyla Müslüman din kardeşlerimizden. Jesenka Potokovic Müslüman. Burada da kime ait? Bakalım. Abid Kokar. Böyle bir mezarı var arkadaşlar. Burada küçük bir alanda. Bu tarafı büyük ihtimalle Müslümanlar almış arkadaşlar. Tabi para ödenip alınıyor burada mezarlık alanları. Kendilerine özel bir mezar alanı oluşturmuşlar. Yine gömerken de anladığım kadarıyla para ödeniyormuş. 3-4 bin dolar gibi. Burada böyle bir durum söz konusu. Burası neresi? Section D ile ne diyor? St. Mary's Coptic. Ve Section E'nin kesişim noktası. Burada bir çeşme var. Çok koymuşlar. İsmaili Section E. Diğer taraf herhalde şu taraf Section D. Yine karşı tarafta da gösteriyor. Bakalım bu taraftakiler Müslüman mezarlığı. Genelde görüyorsunuz zaten Hristiyan mezarlıklarında haç sembolleri ya taş üzerine çizili ya da bir şekilde taşın kendisinde ayrı semboller söz konusu. Buradakiler de herhalde Hristiyan mezarı arkadaşlar. Hristiyanlık dinine mensup kişilerin olduğu mezarlar. Çünkü evet bundan sonra yine Hristiyanlıkla ilgili Hristiyan dinine mensup kişilerin yattığı mezarlıklar. Evet, şöyle küçük bir alanda şu an için Müslümanlara ait bir bölüm söz konusu. Şimdi onlara bir duamızı okuyalım. Ben de o arada şeklimi şöyle size genel olarak göstererek ilerleyeyim. Hepsine Allah rahmet etsin. Allah taksiratlarını affetsin, mekanlarını cennet etsin inşallah. Bizlerin de vefat eden yakınlarının mekanları cennet olsun arkadaşlar. Bizlere de imanlı, hayırlı bir ömür nasip etsin Rabbim. Evet, videomuz bu kadar. Farklı videolarla yine karşınızda olmaya devam edeceğim. Bugünlük bu Kitchener'da Fisher-Holman yolu üzerindeki bulunan mezarlığı sizlere göstermiş oldum. Tabi burada şeyi söylemekte fayda var kapatmadan önce. Hristiyan nüfusu çok yoğun olduğu için arkadaşlar
Burada büyük bir alan. Yani şöyle arkalara kadar gidiyor, ilerleyen kısımlara kadar. Hristiyanlara ait. Tabii ben burayı ziyaret etmemin bir nedeni de şu an Cuma günü arkadaşlar burada. Karşı tarafta Portekiz Kulübü var. Portekiz Kulübü'nü El Farah İslam Cemiyeti Cuma günleri kiralıyor anladığım kadarıyla ve Cuma namazı kılınıyor. Oradan çıktıktan sonra burayı ziyaret ettim. Bir dua okumak istedim. Hem de uzun zamandır buradan gelip geçiyorum. Bir uğramak istedim. Portekiz Kulübü'nün kiralanması da güzel olmuş arkadaşlar. Yani Allah razı olsun yapanlardan. Burada Cuma 3 seferde kılınıyor. Hem fiziki alan yetersizliğinden hem de anladığım kadarıyla insanların işinin uyumayacağı düşünülerek herhalde böyle bir karar alınmış. 3 defa farklı imamlar farklı cemaatlerle kılıyorlar. Hangisine yetişirseniz katılabiliyorsunuz. Ben bu hafta ikinci Cuma'ya yetişebildim. Şöyle ki ilki 12.50'de 12.55'te falan hutbe başlıyor. İkinci de işte 1.55'te başlıyor, 13.55'te. Sonra da 14.30'da yanlış hatırlamıyorsam başlıyordu, yanlış bilgi vermiyorum. 3 kez namaz kılınıyor burada. Böyle bir uygulama söz konusu. İslam coğrafyası olmadığı için bazı herhalde kararlar alınıp bu şekilde uygulamaya sokulmuş arkadaşlar. Tekrar şöyle bir genel görünümü göstereyim. Çıkışa doğru gidelim. Bir de çıkıştan son bir görüntü alayım. Size onu da paylaşayım. Burada bir yürüyüş alanı var yola doğru. Oradan sonra sağ tarafta bir ofis alanı var. Herhalde yine buranın ilgili görevlilerin çalıştığı. Bilmiyorum da özel midir ya da devlet bünyesinde midir buradaki işletme. Ama bir ofis var. Ofis tarafından yürütülüyor buradaki işlemler. Evet, buranın adı Williamsburg Cemetery. Kitchener şehrine bağlı bir mezarlık alanı arkadaşlar. Şöyle ofisimizi göstereyim. Ofis. Hemen arkadaki bina. Ben bugün arabayla gelmedim. Karşı taraftan 33 numaraya binerek otobüste gideceğim. Burada GRT denilen bir otobüs firması var. Grand River Transit firmanın otobüslerini kullanıyorum. Kartım var. Indirimli. Onunla yolculuk yapabiliyorum. Biraz soğuk havalarda zor oluyor ama yine de iyi. Şu karşı tarafta bir durak var arkadaşlar. Portekiz Kulübü de Cuma namazları kılındığı yerde karşısı. Yine karşıda gördüğünüz tek katlı bina. Güzel bir uygulama. Girişi tekrar şöyle çekeyim. Bu şekilde bir mezarlık. Yan taraflarda çok koruma yok arkadaşlar. Öyle hani bizdeki ne benzer bir uygulama ama temiz, düzenli, tertipli ağaçlar falan. Güzel yani. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur.